Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk haberimizde Suudi Arabistan'ı ele alacağız. Belki de sizlere şöyle diyeyim, yıllar sonra ilk defa Suudi Arabistan'la Türkiye aynı yolun yolcusu. Aynı şeyin peşindeyiz. Ne demek mi istiyorum? Kıymetli dostlar, son gelen bilgilere göre hani ben sizlere demiştim ya, Suudi yetkililer 3-4 gün boyunca Türk savunma sanayi ürünlerini yerinde inceleyecek. Suudi savunma yetkilileri hoşuna giden ürünlerle alakalı geri bildirim yapacaklar ve daha sonrasında çok yüklü satın alımlar gerçekleşebilir demiştim ve Milli Muharip Uçak Kağı'ndan 100 adet almayı planlıyorlar diye aktarmıştım. Hatırladınız değil mi? Suudilerle nasıl yıllar sonra aynı noktada kesiştik? Suudiler de Kızıl Elma'nın peşine düştü ve az buz değil, yine Suudi Arabistan iddialara göre yüzlerce Kızıl Elma almayı hedeflemekteymiş. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İnsanlı savaş uçaklarının giderek daha da fazla tartışıldığı bu günlerde Suudi Arabistan hava filosuna Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji insansız savaş uçağını dahil etmek için öncü bir adım attı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile yakından ilgilenen ve ilk sipariş veren ülkelerden biri olmak isteyen Suudiler yüzlerce Kızıl Elma'yı envanteriyle almayı, böylelikle hava filolarını da yeni nesil platformlarla donatmayı hedefliyor. Kızıl Elma'nın tercih edilmesinin nedenleri arasında Eurofighter, Typhoon B, F-35 gibi savaş uçaklarına göre daha erken teslim edilebilecek olması ve yüksek teknolojiyle donatılması gösteriliyor. İnsanlı savaş uçaklarında teslimat süreleri 6 yıl ve üzerine çıkarken bu sürenin yüksek teknoloji Kızıl Elma'da 1 ila en fazla 2 yıl arasında değişmesi Kızıl Elma'yı daha da cazip kılıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve beraberindeki heyet Temmuz ayında Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmiş ve Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından incelemişti. Eğer ki Suudilere biz yüzlerce Kızıl Elma'yı satarsak şunu diyebilirim ki Suudiler Kızıl Elma'ya evet ulaşıyor ama biz Türkiye olarak Kızıl Elma'ya ulaşamıyoruz. Hemen açıklayayım. Bilineceği üzere Kızıl Elma aslında bizim görüşümüze göre asla ulaşılamayan bir görüş. Kızıl Elma yaklaştıkça uzaklaşan bir formül aslında. Türkiye'nin Kızıl Elma hedefi ulaşılamaz olsa da görünen o ki Suudiler Kızıl Elma'ya ulaşacaklar. Hemen devamında tabii akıllara acaba Suudiler mesela 100 tane Kızıl Elma'yı Türkiye'den satın almak istese ve biz de bu satışa onay versek Türkiye'nin kasasına tahmini olarak ne kadar girer? Sizler için yine hesap yaptım. Hesabımıza bir geçelim. Öncelikle farklı kaynaklardan edinmiş olduğum bilgileri derleyip Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının kilogram başına satış fiyatının yaklaşık 10.000 ABD doları olduğu açıklamasını buldum. Yani Kızıl Elma'nın fiyatı şudur diye tak diye belirtilmemişti. Kilogramından yola çıktığımızda kıymetli dostlar Bayraktar Kızıl Elma'nın bir adedinin fiyatının yaklaşık 85 milyon ABD doları olduğu söylenmekte. Devamında Suudi Arabistan eğer ki Türkiye'den 100 adet Kızıl Elma satın alacak olursa bu hesaplamayla birlikte birim fiyatının yaklaşık 85 milyona dayandığını göz önüne aldığımızda %40 da yine bakım, mühimmat desteği falan, öğretim işte onlara da eklediğimizde 100 adet Kızıl Elma'nın toplam maliyeti yaklaşık 11,9 milyar ABD doları oluyor. Hayda, paraya bakar mısınız? Daha çok değil. Bir video öncesinde ben sizlere yaklaşık 15 küsür milyar dolarlık da Milli Muharip Uçak Kağan faturası çıkartmıştım Suudilere. Hatırladınız değil mi? Yani 15 milyar oradan, 12 milyar oradan, 27 milyar dolar. Eğer ki Suudilerle Milli Muharip Uçak Kağan anlaşması belki hani önümüzdeki 5 seneye gidebilir ama yani Kızıl Elma zaten adamlar erken teslim alacaklarından dolayı Kızıl Elma'ya başvuruyorlarmış. Haberde hepimiz gördük. Yani 2 sene içerisinde Türkiye'nin kasasına, Baykar'ın kasasına kıymetli dostlar 12 milyar ABD doları girebilir. Tabi bu giren 12 milyar dolar nerede kullanılacak? Az buçuk tahminleriniz doğru. Daha çok böyle insan hava aracı üretiminde değil de mesela bu 12 milyar dolar büyük ihtimalle yani Baykar tahminlerime göre uzay alanında kullanır. Çünkü Selçuk Bayraktar kendisi dedi artık dedi yeni böyle başlı başına bir insan hava aracı üretmeyeceğiz. Yani versiyonlar sürekli gelişecek ama bizim bundan sonraki hedefimiz uzay demişti. Yani bu ticaret inşallah gerçekleşir ve bu ticaret sayesinde edinilen parayla Baykar'ın uzay yolculuğu daha da hız kazanır. Ha diyebilirsiniz. Şimdi sizin endişelerinize de geliyorum. Merak etmeyin.
demeyin. Yani bu Suudilerin derdi ne, değil mi? Hani 100 tane kan, 100 tane Kızıl Elma, adamlar yani ne var ne yoksa Türk savunma sanayinde toplayacaklar ülkelerine. Kıymetli dostlar, araştırdım. Şimdi Suudilerin sözde 2030 yılı diye bir planı bulunmakta. Bunlar işte 2030 yılında ülkelerinin petrolden elde etmiş olduğu geliri en aza indirip farklı alanlarda teknoloji geliştirmeye çalışıyormuş. 2030 yılında kendilerine bir söz vermişler. Bu tabii ki de kıymetli dostlar kendi açıklamalarıydı. Ben sizlere işin aslını söyleyeyim mi? Şimdi hatırlarsınız özellikle de Suriye'de devrimin gerçekleşmesiyle birlikte yavaş yavaş kendi tahtını sallantıda hisseden isimler olmuştu. Onların mesela en başında hatırlanacağı üzere Sisi gelmekteydi. Sisi hemen orduyu topladı. İşte bana bağlısınız değil mi diye böyle onlara sorular sordu. Tedirgin kısacası. Bir diğer tedirginler de işte Suudiler kıymetli dostlar. Olur da bunların bu hanedanlıkları, krallıkları yıkılırsa diye kendilerince orduyu güçlendirerek stratejik araç gereçler alarak askeri yönlerini kuvvetlendirip ne yapacaklar? Tahtlarını sağlama almayı planlıyorlar. Çünkü artık Müslüman dünyasında hareketlenmeler başladı ve bunun zaten meyvesini Suriye'de gördük. Diyebilirsiniz Kaan dediğin şey daha da beter diye. Kıymetli dostlar ben Suudilere satılan Türk silahları orada ayaklanan halkı kral işte öldürsün diye veresin demiyorum. Hatırlar mısınız Selçuk Bayraktar'a sürekli bir soru yöneltirlerdi. Oldu da bir gün işte Türkiye'nin satmış olduğu insansız hava araçları Türkiye'nin çıkarlarına olmayan bir şekilde kullanılmaya çalışıldı. Bir müdahale eder miyiz? Edilebilir mi? Sorusu hep yöneltilirdi. Selçuk Bayraktar ne derdi? Tabii adam sonuçta ihracat yapıyor. Yani hangi ülke müdahale edilebileceğini bildiği bir insansız hava aracını almak ister? Böyle demiyordu. Ne diyordu Selçuk Bayraktar? Ya illaki bir önlemini alırız. Yani zorluyordu muhabirler. Selçuk Bayraktar şunun mesajını veriyordu. Evet, acil durumlara karşı bir müdahale yetkimiz var. Bunun sinyalini vermekteydi. Yani kıymetli dostlar eğer biz Suudilere Türk teknolojisini vermezsek adamlar gidecek zaten Amerika'dan sağdan soldan Avrupa'dan alacak. Yani adamlar Batı mallarıyla halkına karşı böyle ters durumlara girişecek olursa onları engelleyemeyiz. Yüksek Türk teknolojilerini onlara biz Türkiye olarak verirsek nerede kullanıp nerede kullanmayacaklarına da gayri resmi olarak karar vermiş oluruz. Ama dediğim gibi bu mevzular sıkıntılı. Yani bunları ben rahat bir şekilde dile getirebilirim ama resmi makamlardan bu tür açıklamaları beklemek zaten aptallık olur. Onu da belirteyim. Ben sadece sizlere hani biz biraz dost meclisinde olduğumuzdan dolayı resmi bir sorumluluğum olmadığından dolayı bu kadar rahat konuşabiliyorum. Onu da belirteyim. Yine siz kenara köşeye işinize yarayanları not edin. Dediklerim bu kadar. Hemen akabinde kıymetli dostlar Suriye'ye geçiyoruz. Suriye'de de tabii yeni yönetimin artık başa gelmesiyle birlikte Ahmet el-Şara'nın konukları da bitmek tükenmek bilmiyor. Her gün bir ziyaret. Kıymetli dostlar mesela dün Azerbaycan bizzat Dışişleri Bakan Yardımcısı kendi Suriye'deki yeni hükümetin lideri Ahmet el-Şara ile görüşmüştü. Bugün de Ukraynalı heyet yine Suriye'deydi. Ahmet el-Şara ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ukrayna'nın görüşme sonrasındaki yapmış olduğu açıklamalar işte Ukrayna ile Suriye aynı kaderi paylaşıyor. Ukrayna olarak hatta tonlarca tahıl desteğinde bulunacaklarını söylediler ve ülkelerinde bulunan Rus üslerini hedef aldı. Tabii ki de Ukraynalılar Suriye'de bulunan dediler ki siz Rusları kendi ülkenizden göndermeden hiçbir şekilde uluslararası barışa ulaşamazsınız. Ruslar bulunduğu ülkeyi karıştırır mesajını vermişti. Önceki günlerde de Ahmet el-Şara hani Rusya dünyanın en büyük ikinci gücü, Rusya ile kötü geçinmek gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullanmıştı. Hatta zaten mesela Hümeynim hava üstünde halen Rusların böyle kısıtlı miktarda bir varlığı var. Ama Ruslar rezil konuma düşmüşler. Mesela şu an görüntüleri görmektesiniz. Hümeynim hava üstünde yeni Suriye ordusuna bağlı askerler bu şekilde dans etmektelerdi. Hemen üssün içerisinde de kısıtlı sayıda Rus askeri bulunmaktaydı. Yani Rusların Suriye'deki durumu şu an karışık. Kendileri de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dediğim gibi Ahmet el-Şara'nın Rusya'ya yönelik olumlu açıklamaları oldu fakat Ukrayna'yı da gönülledi Ahmet el-Şara. Ukrayna ile işbirliğimiz sürecek açıklamalarını da yapmıştı. Şimdi devamında asıl önemli kısım kıymetli dostlar bugün değinmek istediğim Azerbaycan. Azerbaycan'dan ilk resmi temas dün gerçekleşti. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı yeni Suriye heyetiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve bugün de 10 adet yardım tırının Azerbaycan'dan İdlib bölgesine gideceği söylendi. Şimdi özellikle de bu mevzuda Azerbaycan ve yeni Suriye devleti Ahmet el-Şara yönetiminin altındaki muhalifler kıymetli dostlar şunu belirtmek isterim ki aslında kader ortağıydı. Zaten açıklamalarında da sürekli bundan bahsettiler. Ahmet el-Şara nasıl ki Karabağ'da bir zafer
kazanılmışsa Suriye'de de aynı zafer kazanıldı denilmekteydi. Yani Azerbaycan'dan zaten bu adım beklenmekteydi. Ama şunu da belirteyim. Resmi kaynaklarda pek göremezsiniz ama yine biz olduğumuzdan dolayı söylüyorum. Azerbaycan perde arkasında Suriye'de yeni yönetime gelen muhalif gruplar var ya, o muhalif gruplar çok değil, ben biliyorsunuz 2. Karabağ Harekatı'nı yakından takip ettim. Beraber takip ettik. Yani o günlerde ben çok haber gördüm. İşte Suriye'den muhalifler Karabağ'da Azerbaycan'a destek için Ermenistan'a karşı savaşmaya gitti diye. Ermenistan'daki farklı hapishanelerde halen müebbet hapis cezasına tabi tutulan Suriye'den gelen orada muhalifler bulunmakta. Yani Karabağ Harekatı'nda her ne kadar resmi olarak evet hiçbir şekilde Suriye'den askeri güç gitmedi. Ben de öyle biliyorum ama yani bazılarının iddialarına göre muhalifler de destek vermişti. Yani o süreçte omuz omuza yer aldılar. Daha sonrasında da görmüş olacağınız üzere Azerbaycan bu şekilde yeni Suriye hükümetine desteğiyle karşımıza çıkıyor. Özellikle de zaten zamanlama da çok garip oldu. Nasıl garip oldu? Bilineceği üzere Kazakistan'da ne yazık ki Rus hava savunma sistemlerinin vurmasıyla birlikte Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçak düşmüştü. Tekrardan hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Parantezi kapattım. Şimdi özellikle de Aliyev kanadı. Aliyev çok sinirlendi Rusya'ya karşın. Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi Aliyev. 4 tane şartı vardı. Azerbaycan olarak biz Rusya'dan şunları talep ediyoruz demekteydi. Merak etmişseniz mesela Aliyev'in Rusya'dan şartları neydi? Sizlere aktarayım. Resmi olarak Rusya Azerbaycan'dan özür dilemeli dedi Aliyev. Devamında suç kabul edilecek, sorumlular yargılanacak ve hesap verecek Rusya'da artık o hava savunma sistemini kullanan asker mi kimse. Devamında da Azerbaycan'da kazadan etkilenen ailelere Rusya tazminat verecek demekteydi İlham Aliyev. Hatta yani Aliyev bir ara İlk 3 gün boyunca bizimle dalga geçer gibi açıklamalar yaptı Ruslar. Biz bu konuya çok sinirlendik dedi yani. Ruslar şey diyordu işte uçağın içinden bir patlama oldu herhalde. Yani biz vurmadık. Yani açık bir şekilde zaten uçağın ilk düştüğü anda görüntülere baktığımızda dışarıdan mı müdahale oldu belliydi. Buna rağmen özellikle Rusların ilk 3 gün olayı ciddiye dahi almaması, saçma sapan ithamlarda bulunması İlham Aliyev'i oldukça kızdırmıştı haklı olarak. Türkiye'den de bir heyet yine gidecek önümüzdeki günlerde uçak kazasını inceleyecek. Onu da belirteyim. Yani şunu diyeceğim. Özellikle de şu son yaşanan Rusya ve Azerbaycan arasındaki kriz durumu Suriye'ye de hemen anında yansıdı. Hatta daha öncesinde mesela bir sene içerisinde Rus vatandaşlar Azerbaycan'da 180 gün durabiliyorken mesela dün bu süre 90 güne indirildi. Rusya ile Azerbaycan arasında çok sert olmasa da yani pek de ılımlı rüzgarlar esmiyor. Bu dış politikada önümüzdeki günlerde eğer ki ortalık iyice kızışırsa Suriye'ye kesin yansıyacaktır. Zaten Azerbaycanlı yetkililer Suriye'de kardeş ülke Türkiye'nin yanındayız demişti. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Yunan basınının kısa haberine gideceğiz. Hatırlayacağınız üzere Yunan basını daha önceki haberlerinde sürekli ne derlerdi? İşte Türkler ne yaparsa yapsın, Türkler Kaan'ı yapsın, Türkler işte gerekirse Avrupa'dan Eurofighter'ı alsın. Önemli değil, bizim elimizde meteor füzemiz var derdi değil mi? Son yaşanan hadiselerden zaten haberiniz vardır. Meteor füzesi Türkiye yolcusu. Türkiye'ye geliyor iddialara göre. İngilizler, Fransızlar ikna etmiş. Tabii yaşanan bu gelişme sonrasında Yunan basınında aynen görmüş olduğunuz manşet haber çıktı. Türkiye meteor alırsa Ege ve Doğu Akdeniz'de neler değişecek? Meteorun Türkiye tarafından satın alınması ezber bozan bir gelişme denilmekteydi. Haberin devamında da Yunanlar kısaca demekteydi ki ulan yazıklar olsun biz bugüne kadar sürekli işte bizim elimizde meteor var, Türklerde yok. Meteor füzesinin işte yüksek savunma gücü, yüksek vuruş gücü sayesinde biz Türklerin önündeydik. Ama Türkler de meteor alırsa Türklere karşı hiçbir kozumuz kalmıyor. Ne yapacağız? Gideceğiz F-35 alacağız o zaman veyahut da daha fazla meteor, daha fazla Eurofighter, Rafale almaya çalışacağız demekteydi Yunanlılar. Yani Yunanların binmiş olduğu o son dalda görmüş olacağınız üzere İngiltere desteğiyle yıkılmış oldu ve meteor füzeleri de Türk Hava Kuvvetleri'ne geliyor. Onu da belirteyim. Tabii Yunan milletvekilleri özellikle de hani demiştim ya Suriye ile olası bir münhasır ekonomik bölge anlaşması bizzat bakanımız tarafından duyuruldu. Yakında gelecek diye. Kıymetli dostlar
Yunanlar bu sefer de hani Avrupa'ya ayağa kaldıracaklar demiştim ya. Bu konuda ilk çıkışlar geldi. Görmüş olacağınız üzere Yunan milletvekilleri Avrupa'nın Türkiye-Suriye münhasır ekonomik bölgesine müdahale etmesi çağrısında bulundu. Başlığı girilmekteydi Yunan basınında. İşte olan biteni izlemeyelim. Avrupa Birliği hemen kendi gücünü ortaya atsın demekteydi ki Avrupa Birliği'nin ben bunlara zaten yardım edeceğini hiç düşünmüyorum. Kendileri zaten mevzuyu üstlenemiyorlar. Avrupa'nın derdi bambaşka. Von der Leyen acaba Türkiye bizi yeni Suriye hükümetiyle görüştürür mü ve bu sayede Katar'dan gelen doğalgazla bizim evimiz ısınır mı diye düşünüyor. Bugün karşıma mesela sabah saatlerinde şöyle bir haber çıktı. Rusya'nın Atina Büyükelçisi Yunanistan'a bizzat uyarıda bulundu. Şimdi Yunanistan'ın Amerika'dan LNG alması planlanmakta yüksek maliyetle. Hatta Rus Büyükelçi bugün demiş ki Yunanlara aptal olmayın demiş. Amerikalılar sizi kazıklayacak. Eğer ki Amerika'nın baskısıyla Rus doğalgazından vazgeçerseniz bir ton para ödeyeceksiniz. Yunan halkının zaten ekonomik durumu iyi değil. Faturalar iyice şişip kabaracak. İşte hükümetinizden olursunuz diye bugün Rus Büyükelçi açık açık Yunanları uyardı. Yani kıymetli dostlar Avrupa'nın doğalgaza ne kadar mecbur olduğu bilinirken yani yüksek fiyattan ABD'den doğalgaz almak emin olun ki onlar da çok istemiyor ama mecbur kalıyorlar. Trump bir gelsin zaten ticari baskıları bir görün. Japonya'dan mesela kaç lira para isteyecek? Yani ben düşünemiyorum. Bilineceği üzere Japonya'dan güzel güzel paralar ister. Biz sizin güvenliğinizi sağlıyoruz bize para verin diye. Yani Avrupa Birliği'nin şu an muhtaç olduğu tek şey belki de Katar'ın doğalgazı. Katar'ın doğalgazı nereden geçecek? Suriye'den. Suriye'de kimin borusu ötüyor? Bizim borumuz ötüyor. Yani kıymetli dostlar bundan dolayı Türkiye-Suriye MEB'ine hiçbir şekilde Avrupa müdahale edemeyecektir. Zaten Suriye'deki meşru yönetimi tanıyacaklar ki doğalgazları Suriye üzerinden geçsin. Yoksa tanımadan o doğalgazı nasıl kullanacaksın? Yani Avrupa Birliği dolaylı olarak yeni Suriye hükümetini tanıyacağı için o zaman Türkiye ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da otomatikmen yani ne oluyor? Kabul etmiş oluyor. Valla ilginç gelişmelerdi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.